Milyonlarca yıldır her türden canlıyı barındıran gezegenimiz sürekli değişim içindedir. Hiç değişmeyecek sandığımız düzenleri yerle bir etme kabiliyetine sahip dünya, onu önemsediğimiz ölçüde evimiz olacaktır. Günlük hayatımızı aksatan, can ve mal kayıplarına yol açan, tüm imkanlarımıza rağmen engellememizin mümkün olmadığı doğal afetler daima var olacaklar. Hava şartları nedeniyle gerçekleşen afetlere meteorolojik afetler denir. Dünya genelinde görülen 31 doğal afetten 28'ini meteorolojik afetler oluşturur. Sel, dolu, orman yangınları bunlardan yalnızca bazılarıdır. Bugünkü konumuz sel. Merhaba, benim adım Cansu Okman. Bugün sizlerle beraber sel ve sel afetini konuşacağız. Bir yerde sular yükseliyorsa veya başka bir yerden gelerek kuru yüzeyleri su kaplıyorsa orada sel oluşur. Her sel olayını sel afeti olarak nitelendiremeyiz aslında. Bir yerde sel olduğunu ya da bir volkan patlamasını düşünün. Eğer orada insanlar etkilenmiyorsa bu bir afet değil, bu bir doğa olayıdır. Bir olayın afete dönüşebilmesi için orada ekonomik ve fiziksel kayıpların olması, insanların etkilenmesi, gündelik işleyişin bozulması gerekir. İşte bu durumlarda sel afete dönüşür. Selleri oluşumları bakımından 3 gruba ayırabiliriz. Bir hafta veya daha fazla sürüyorsa yavaş sel, 1 veya 2 gün sürüyorsa hızlı sel, 6 saat içerisinde oluşuyorsa da ani sel olarak adlandırabiliriz. Sel oluşumu yağışın şiddeti ve süresi, topografya ve bitki örtüsüne bağlı olarak gelişir. Toprağı bir sünger olarak düşündüğümüzde gelen su miktarı fazla olursa artık toprak o suyu çekemez ve yüzeyde birikerek seli oluşturur. Toprak doygunluğuna bağlı olarak gelişen sellerde suların çekilmesi daha uzun zaman alır. Ani gelişen seller ise bu sellerin tam tersi olarak daha hızlı çekilirler. Deniz suyunun karasal alanı kaplamasıyla beraber oluşan kıyı sellerinden korunmak için kurulan setler sebebiyle buralarda suyun çekilmesi daha uzun zaman alacaktır. Seller insanların hem can hem mal kaybına, aynı zamanda da kamusal olarak da maddi kayıpları uğramamıza neden olur. Çoğu zaman suyun kuvvetini göz ardı ederek bir yerde sel olduğunda karşıdan karşıya geçmeye çalışır ya da sele karşı hiçbir müdahale yöntemini bilmeden sele kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışırız. Sel sırasında suyun kuvvetini göz ardı edip karşıdan karşıya geçmeye çalışmayalım. Çünkü 15-20 santim derinliğindeki bir su bir insanı sürükleyebilir. Su seviyesinin yükselmesiyle beraber insanlar yüksek yerlere çıkarlar ve burada uzun süre mahsur kalabilirler. Yiyecek ve içecek sıkıntısı, kimyasal maddeler, hayvan leşleri, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmamıza neden olur. Seller en çok can ve mal kaybına sebep olan doğal afet türüdür dedik az önce. Sadece insanları değil aslında doğayı da çok fazla etkiliyor seller. Ne oluyor? Sular altında büyüyemeyen bitki ve ağaçlar ölüyor. Aynı zamanda kıyı sellerinin karaya kadar gelmesiyle beraber karadaki tuz miktarı artıyor ve bitkiler de büyüyemiyor. Onun dışında hayvanlar yiyecek sıkıntısına düşüyorlar. Temiz suya erişemiyorlar. Hayvanlar için de sellerin çok büyük riskleri ve kayıpları bulunuyor. Dere ve nehir sellerini incelediğimizde nehirler boyunca sel olması son derece doğal ve hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Havza yamaçlarından gelen su miktarı dere yataklarında toplanır ve derenin su seviyesi yükselir. Buna bağlı olarak da sel meydana gelir. İkinci olarak dağlık alan sellerinden bahsedebiliriz. Dağlık alan selleri özellikle engebeli arazilerdeki suların taşmasıyla meydana gelir. Şiddetli yağış ve fırtınalar kuru su kanallarını ve çayları gürül gürül akan derelere dönüştürür. Dağlık alanlara yakın yerlerde de bu sebeple seller oluşur. Şehir selleri en sık olan ve en fazla can ve mal kaybına neden olan sellerdir. Çarpık yerleşme, yanlış arazi kullanımı ve bitki örtüsünün yok edilmesiyle beraber şiddetli yağış ve fırtınalarda toprak suyu çekemez
ve dolayısıyla yüzeyde biriken sular ani sellere neden olur. Tropikal fırtınalar ve tayfunlarla beraber deniz ve okyanus seviyelerindeki su artışı ile birlikte kıyı selleri meydana gelir. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda deniz ve okyanuslardaki su seviyesinin artmasıyla birlikte sıkça kıyı sellerine maruz kalacağımızı bize göstermektedir. Baraj ve gölet selleri çok sık görülmemekle beraber deprem gibi olaylar sonucunda barajlar patladığında çok büyük yıkımlara neden olurlar. Yüzlerle yapılan köprüler ve menfezler ile birlikte dere yataklarındaki kalıntılar ve heyelanlar sonucu daralan kesitler birer gölet görevi görmektedir. Şiddetli yağış ve yağmurlarla beraber bu göller patladığında baraj ve göl seline neden olurlar. Bir yerde yağışlar varsa ve toprak doygun haldeyse orada sel oluşabilir. Ve bu bize selin aslında habercisidir. Sellerin tahmin edilmesine baktığımızda meteorologlar ve uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda erken uyarı sistemleri geliştirilmiştir. Uzmanlar ve meteorologlar bir bölgede ne zaman sel olacağı, ne kadar etkileyeceği konusunda öngörüde bulunabilirler. Bunları erken uyarı sistemleri olarak tanımlayabiliriz. Erken uyarı sistemleri sayesinde kitlesel iletişim araçları olan televizyon, radyo ve telefonlarla birlikte bölgede yaşayan halk uyarılır ve etrafındaki kişileri uyarması istenir. Ve böylelikle bir sel gelmeden çok daha önce kişiler kendi kendilerine de aslında önlemlerini alabilirler. Günümüzde meteorologlar ve uzmanlar sel hakkında ne kadar çok canhıraş çalışsalar da aslında selleri engellemek ya da selin getireceği zararları engellemek pek de mümkün gözükmemektedir. Bu yüzden erken uyarı sistemleri sayesinde halkın bilinçlendirilmesi ve uyarılması çok büyük önem arz etmektedir. Erken uyarı sistemlerinin diğer bir avantajı ise acil durum hizmetlerini devreye sokması. Selin geleceği haberi alındıktan sonra itfaiye, ambulans, polis, sağlık ekipleri hızlıca selin olacağı bölgeye ya da selden etkilenen kişilere hızlı bir şekilde ulaştırılmalarını sağlar. Erken uyarı sistemleri sayesinde bir bölge sel riski altındaysa yetkililer tarafından oluşturulan geçici setler ile birlikte selin etkileri de azaltılabilir. Eğer yetkililer size tahliye uyarısında bulunuyorlarsa lütfen yetkililerin söylediklerini kulak ardı etmeyin. Evden ayrılmanız gerekiyorsa canınızı kurtarmanız gerektiği için malınızın peşine düşmeyin. Ülkemiz coğrafi olarak sıkça sel afetlerine maruz kalmaktadır. Bizler de vatandaş olarak bölgemizin sel riskini önceden öğrenip bizim sele karşı neler yapabileceğimizi tespit edersek bir sel sırasında panikle hata yapma oranımız da bu denli azalacaktır. Uzmanların yaptıkları incelemeler ve sel haritalarıyla beraber bir yerde ne zaman sel olacağı ve ne seviyede o bölgeyi etkileyeceği kolayca öngörülebilmektedir. Biz de vatandaş olarak yaşadığımız bölgede ne tür bir sel riski var, ne tür önlemler alabiliriz? Bunları kütüphanelerden, internetten ve yerel yönetimlerden kolayca öğrenebilip olağanüstü eylem planlarına vakıf olabiliriz. Yaşadığınız bölge sıklıkla şiddetli yağış ve fırtınaya maruz kalıyorsa siz de sıkça sellere maruz kalacaksınız demektir. O yüzden yaşadığınız bölgenin sel haritasını bilmek ve kaç yılda bir sel olduğu, ne sıklıkla olduğu ve sel seviyesinin ne derecede olduğunu öğrenirseniz sel sırasında yapacağınız güvenlik alıp davranışları da bu şekilde gelişecektir. Zemin kat ya da bodrum katlarda yaşıyorsak buralara ağır eşyalar yerleştirmeyerek kendimizi selin olası etkilerinden koruyalım. Eğer sel riski yaşayan bir bölgede yaşıyorsanız evinize prizlerinizi bel hizasının üstünde yerleştirmenizde fayda vardır. Kanalizasyon kapaklarına takacağımız vana ve kapakçık sayesinde kanalizasyon atıklarının yaratacağı tehlikeleri ortadan kaldırırız. Bulunduğumuz bölgede yaşadığımız evlerimizin çaylara ve bentlere göre yüksekliğini öğrenmeli ya da yamaçlara ev yapıyorsak kullanacağımız malzemeleri
sele karşı dayanıklı olarak seçmeliyiz. Eğer işin kolayına kaçıp ucuz materyallere yönelirsek ve sel bölgesinde yaşıyorsak binamızdaki çatlaklardan sel suları kolayca sızabilir. Bu bize ileride daha fazla mal kaybına neden olur. Bundan önce sel nedir, nasıl oluşur, sel riski altında neler yapabiliriz ya da vatandaş olarak ne gibi önlemler alabiliriz, onlar hakkında konuştuk. Şimdi ise şiddetli bir yağış ve fırtınanın geldiğini düşünün ve yerel yönetimler tarafından halk uyarılıyor. İlk önce yapmamız gereken şey aile acil eylem planını devreye sokmak. İhtiyacımız olan şey güvenli çıkış için tahliye noktaları belirlemek, acil durumda kullanacağımız hizmetlerin numaralarını yine cebimizde bulundurmak. Televizyonları, radyoları ve yerel yönetimler tarafından yapılacak uyarıları dinlemeli, olağanüstü eylem planlarına vakıf olmalıyız. Daha önceden hazırladığımız ilaç, soğukta saklanmasını gerektirmeyen hazır gıdalar gibi eşyaları yanımıza alarak kendimizi bir sürede olsa koruma altına alabiliriz. Alacağımız bir diğer önlem ise genellikle seller afete dönüştüğü zaman insanlar temiz suya erişimde sıkıntı yaşarlar. Bu yüzden uyarılar yapıldığında banyo küvetimiz ve kaplarımızı temiz suyla doldurursak temiz suya erişme imkanımız daha fazla olacaktır. Alacağımız diğer önlemlerden bir tanesi ise elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak. Size yerel yönetimler tarafından bu şekilde bir uyarı yapılıyorsa aman benim evime bir şey olmaz deyip kapatmasam da olur gibi düşüncelere kapılmayın. Arabanızın deposunun dolu olduğundan emin olun ve tahliye sonrasında aracınızı yüksek bir yere park edin. Sel sırasında kendinizi güvende hissediyorsanız ve evde kalacağınızdan eminseniz panik yapmayın ama olası bir duruma karşı da güvenli çıkış için tahliye noktaları belirleyin kendinize. Motorlu araçları, aletleri, kimyasalları yüksek bir yerlere kaldırarak olası zararlardan kendimizi korumalıyız. Evde kalıyorsak evcil ve çiftlik hayvanlarımızın güvende kalmalarını sağlamak amacıyla onları da yüksek bir yere taşımalıyız. Diğer alacağımız bir önlem ise tuvalet giderlerini kum torbaları koyarak kanalizasyon atıklarının evimize taşmasına engel olabiliriz. Eğer dış mekandaysanız çocuklarınızı mazgallardan, küçük su kanalları gibi yerlerden uzak tutun. Kendinizi artık evde güvende hissetmediğiniz bir noktadasınız ve tahliyeye karar verdiniz. Burada alacağınız çok basit önlemler var. Bunlardan bir tanesi arabanıza bindiniz ve yola çıktınız. Eğer bir yerden su geliyorsa hemen yönünüzü tam tersi tarafa çevirerek güvenli ve yüksek bir yere çıkın. İkinci verebileceğim bir tavsiye ise eğer yetkililer tarafından gideceğiniz yola barikatlar kurulmuşsa o barikatları geçmeye çalışmayın. Mutlaka o barikatlar sizi olası bir risk durumundan korumak için kurulmuştur. Tahliye sırasında suyun kuvvetini göz ardı etmeyelim. Unutmayalım ki 15-20 santim derinliğindeki bir su bir insanı, 60 santim derinliğindeki bir su seviyesi ise arabayı kolaylıkla sürükleyebilir. Sellerde en fazla can kayıpları araç içerisinde kalmaktan kaynaklanır. Tahliye sırasında su birikintilerine girmeyelim çünkü suyun içinde neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Evinizde bulunan eşyalarınızı su geçirmeyecek torbalarla koruyun. Yanınıza alacağınız gıda, ilaç, portatif mutfak gibi eşyaları su geçirmeyecek torbalara koyun. Sel sırasında eğer sel sularına kapıldıysanız panik yapmayın. Enerjinizi kenar yerlere çıkmaya sarf edin. Eğer suya kapılmış bir kişi görürseniz su üzerindeki cisimlere ip bağlayarak ya da bu kişilere ip atarak onları da kenar yerlere çekerek güvende olmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer suya kapıldıysanız ayaklarınızı su yönünde ve yüzüstü ellerinizden denge alarak akıntıya karşı yüzmelisiniz. Eğer sizi suya çekecek ya da dışarıya çıkaracağına inandığınız cisimler varsa başınız önde yüzmeye başlayın.
Eğer sel sırasında herhangi bir fiziksel darbeye maruz kaldıysanız, ivedilikle acil sağlık hizmetlerinden yararlanmak için hastanelere gitmeniz gerekmektedir. Sel sırasında enerji hatları kopabilir ve bu kablolar su ile temas edebilir. Mümkün olduğunca, hatta mümkün olduğunca değil, kesin bir suretle bu tür kablolara dokunarak hayatımızı tehlike altına atmamalıyız. Yetkililerden aksi bir uyarı gelmedikçe elektrik, gaz ve su vanalarını tekrar aktif hale getirmemeliyiz. Unutmamalıyız ki sel suları hala aktif olduğu için risk de hala aktif. Sel sırasında su tankları etkilenebileceği için yetkililer tarafından tahlil edilmelerini isteyebiliriz. Kesinlikle ama kesinlikle şişe su dışında su kullanmamalı. Gündelik işlerimiz için kullanacağımız sularda ise kaynatma yöntemini deneyerek içine bir miktarda klorsuz çamaşır suyu katarak kullanabiliriz. Eğer hala kendimizi güvende hissetmiyorsak yetkililer tarafından bu suların tahlillerinin yapılmasını isteyebiliriz. Sel sularının etkilenmiş her türlü yiyecek, içecek ve sebzelerin imha edilmesi gerekmektedir. Yaşadığınız yerin bodrum katını su bastıysa günde 1/3'ünü tahliye edin. Çünkü bir anda bütün suyu dışarıya çekmek binanızın dışarındaki toprağın basıncı ile beraber çökmesine neden olacaktır. Su hayattır, bazen de felaketlere neden olur. Biz insanlar doğayı ve doğanın dengesini bozarsak, doğaya zarar verirsek, doğa her zaman bizden kendinin olanı geri alır. Eğer biz insanlar olarak toprak ve çimin yerine beton ve asfalt dökmez ve doğaya saygılı olursak, doğa da biz insanlara merhamet gösterir. Dünyanın doğal değişimi her zaman devam edecek. Afetler yaşamlarımızın bir parçası olmayı sürdürecekler. Bizler doğru tedbirleri alıp afetlere hazırlıklı olursak, acı kayıpların ve maddi zararların önüne geçip doğayla uyum içinde var olmayı öğrenebiliriz. Kızılay Akademi